Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda borcamdan bir sunumlu, kaseden de bir şekerlik hazırlayacağız. Bu arada kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Böylelikle kanalımı desteklemiş olursunuz. Bildirimleri de açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Ben önce dekopaj kağıdımı borcam kapağının ölçüsüne göre hazırladım ve çiçek tutkalıyla önce bu kapağın dış kısmını tutkalla kapladım ve üzerine dekopaj kağıdını yerleştirdim. Kuruduktan sonra hiçbir şekilde tutkal kendini belli etmiyor. Bunları yaptıktan sonra kenarda kalan kulakçıkları makasla kestim ve tekrar tutkalla düzelttim. Motiflerle kenarlarını çalışma yaptım. Kendi hazırladığım silikon kalıbından motifleri çıkarttım. Soğuk porselen hamurunu ve çiçek tutkalıyla yapıştırdım. Silikon kalıbının yapımı ve soğuk porselen hamurunun yapımı kanalımda bulunmaktadır. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Çok güzel çalışmalar çıkıyor ortaya. Motifleri kenarlara yapıştırdıktan sonra silikon kalıbından çıkarttığım bordürleri de yine kenarlara yapıştırdım. Şekerliğe de yine aynı çalışmayı uyguladım. Kenarlardan arta kalan dekopaj kağıtlarını dış kısma yapıştırdım ve sonra da motifi yerleştirdim. Önce bordürü yerleştirdim. Sonra da buna ilave motifler de yaptım. Dışarıdan dekopaj kağıdını yapıştırmamızın sebebi iç kısmını kullanabilmemiz. Böylelikle gıdaya uygun olmuş oldu. Herhangi bir şekilde boya ve vernik olmadığı için sunum tabağı olarak çok gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Kenarlara bu şekilde köşeye ayrı bir motif ve kenara hazırladığım motifi birbirine kaynaştırarak bu şekilde bir çalışma çıktı ortaya. Hoş oldu şekerlik. Şimdi artık boyamaya geldi sıra. Yapıştırdığım dekopaj kağıdı kuruduktan sonra ben akşam hazırladım, sabah kurudu. Sabah boyamaya geçtim. Açık renge boyuyoruz ki dekopaj kağıdı kendini belli etsin diye. Aslında amacım koyu renge boyamakta, ancak öncesinde açık rengi boyamak zorundaydım çünkü dekopaj kağıdı kendini koyu renkte belli etmiyor. Beyaz boyam kuruduktan sonra üzerine safir rengine boyadım. Hem borcam kapağımın hem de şekerliğin iki kat safir rengine boyadım. Boya kuruduktan sonra çevirerek motiflerin üzerini boyadım. Bu çalışmaların arka kısmını boyarken kavanozların üzerine yerleştirdim ki porselen hamurlarım ezilmesin diye. Kenarlara ince fırçamla iyice boyanın arasına yerleşmesini sağladım. Şimdi sıra artık en zevkli kısımda parmak yaldız boyamla kenarlara bu şekilde uygulama yaptım ve motifleri ortaya çıkarttım. Yine şekerle de aynı şekilde azar azar uygulayalım ki maviler de tam olarak kapanmasın. Böyle çıkıntılı kısımlarına motifin yaldız boyayı uyguladığımızda çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi içerisi cam. Gönül rahatlığıyla dediğim gibi kullanabilirsiniz. Şimdi vernikle boyamın kalıcılığını sağlıyorum. Yarı mat sır vernik kullandım. Kullandığım bütün malzemeler açıklama kısmında bulunmaktadır. İnceleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyorum.